Elden Ring Night Rain. Sen niye varsın? Cidden ilk kez bir From Software oyunuyla ilgili çok da pozitif konuşamayacağım. Ve bu durum beni derinden üzüyor. Geçen hafta bu Elden Ring Night Rain için bir network testi açıldı. Yani oyunun belli bir kısmını oynattılar. Bunun için bir kuraya girmeniz gerekiyordu. Ben de öylesine kuraya adımı yazdırdım. Şansıma oyunun network testi için seçildim. Dedim deneyeyim bari. Bu sefer öyle çok bir beklentim yoktu. Çünkü Elden Ring Night Rain'in ara oyun olduğu aşırı barizdi. Zaten Miyazaki Reis de yapmıyordu. Ama Elden Ring'tir. Ölüsü bile oynanır diye girdim ve 3 seans kadar oynadım. Ama ne yazık ki çok da beğenemedim arkadaşlar. Şimdi şikayetlerime başlamadan önce nedir bu Elden Ring Night Rain? Hemen açıklayayım. Bu oyunu bir roguelike ve Fortnite kırması gibi düşünebilirsiniz. Elden Ring Night Rain mekaniksel olarak Elden Ring ile neredeyse birebir aynı. Ufak tefek farklılıklar var. Onları da ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Yani elimizde bir harita var. Bu haritanın bir gün sistemi var. Birinci günden başlayıp 3. güne kadar sürüyor. Ve her gün içinde harita yaklaşık 5-10 dakikada bir küçülüyor. İşte bu tarafı biraz Fortnite. İşin roguelike tarafı da siz bir günü bitirmeden o günün boss'unda ölürseniz oyun sizi en başa atıyor ve tekrardan günü tekrarlamanız gerekiyor. Hem de bir öncekinden farklı oyuncularla atıyor. Ama o günün ana boss'una gelmeden önce ölürseniz yine normal Elden Ring'deki gibi canlanıyorsunuz. Bir de zaten direkt ölmüyorsunuz. Yanınızdaki kişi size vurarak siz ölmeden de sizi canlandırabiliyor. Oyunun günleri içerisinde klasik normal düşmanlar var, yan bosslar var, bir de her günün sonunda bir tane ana boss var. Ayrıca gün bitene kadar gün içinde topladığınız silahlar, büyüler ve ne kadar seviye atladığınız da çok önemli. Çünkü o günün boss'una gelene kadar yeterli seviyede değilseniz ya da iyi ekipman toplayamadıysanız seviye altı kalıp çok daha kolay şekilde dayak yiyebiliyorsunuz. Ama bir günde topladığınız silahlar diğer günde de kalıyor. Yine de günün boss'unu ölürseniz silahlarınız sıfırlanıyor. Ve bir dahaki randa tekrardan toplamanız gerekiyor. Öldükten sonra kalan tek şey birkaç tane upgrade oluyor. Onu da zaten tekrardan oyuna girmeden önce bir tane menüden yapabiliyorsunuz. Her oyunun sonunda gelen bu upgrade'ler ise zaten kalıcı olarak kalabiliyor. Ve bu upgrade'leri diğer tüm runlarda da kullanabiliyorsunuz. Artı olarak silahlarınızı eskisi gibi taşlarla yine upgrade yapabiliyorsunuz. Ya da bazı durumlarda saldırı gücünüzü, defansınızı veya herhangi bir başka statınızı bir boss'u ya da güçlü bir düşmanı yendikten sonra da arttırabiliyorsunuz. Ama ne yazık ki zırhlarınızı yapamıyorsunuz. Zırhlar karakterde sabit olarak kalıyor. Yani karakter ne giyiyorsa oyunun sonuna kadar onu giyiyor. İşin bu tarafı da roguelike kısmı. Bir de oyunun kendisi co-op. Evet, From Software oyunlarında co-op özelliği vardı ama bu oyun 3 kişi oynamak üzerine dizayn edilmiş. Yani oyunu tek başınıza oynayamıyorsunuz. En fazla oynadığınız anda kişiler çıkarsa tek kalabiliyorsunuz. Şahsen benim başıma bu durum geldi. 2 kişi de oyundan çıktı ve tek başıma kaldım. Ben kaldım kardeş. Ben dedim ki bari kendim devam edeyim. Ama az önce bahsettiğim gibi oyun tek başınıza oynamanız için dizayn edilmemiş. Direkt ölüyorsunuz zaten, çok dayanamıyorsunuz. Ve bu konu benim için oyun ilk problemlerinden biri oldu. Çünkü ben şahsen öyle arkadaşlarla oyun oynayan biri değilim. Neden benimle geliyorsun koçum sen? O yüzden oyunu tek başıma oynayamamam üzdü. İkincisi de oyunu arkadaşınız yoksa ve başkalarıyla oynarsanız oyun işkenceye dönüşüyor. Bunun nedeni ise oyuncularla bir türlü anlaşamamanız. Çoğu zaman herkes kafasına göre takılmaya çalışıyor. Tek iletişim yönteminiz haritayı işaretlemek oluyor. Bu da her seferinde işe yaramıyor çünkü işaretlediğiniz yere herkes gelmeyebiliyor. Başka türlü de iletişime geçemediğiniz için oyun bir anda çorbaya dönüşüyor. Daha gelişemeden harita küçülmeye başlıyor. Ayrıca diğer şikayetim de harita o kadar hızlı küçülüyor ki bir de üstüne takım arkadaşlarınızla iletişime giremediğiniz için çok güçsüz kalıyorsunuz. Ve o günün boss'u geldiğinde sizi bayağı çeriş periş ediyorlar. Büyük ihtimalle arkadaşlarınızla girerseniz çok daha keyifli bir deneyim yaşarsınız. Çünkü en azından ne yapılacağını daha rahat bir şekilde konuşabilirsiniz. Ama tek başına girildiğinde cidden sıkıcı bir deneyim yaşıyorsunuz. Bu da şöyle bir sorun çıkarıyor. Normalde roguelike'ların olayı öldüğünüzde tekrardan başlamaya oyuncuyu heveslendirmesidir. Bu oyun az önce anlattığım ve birazdan anlatacağım sebeplerden ötürü şahsen beni tekrar oynamaya teşvik edemedi. Hatta teşvik etmeme seviyesini şöyle anlatayım. Oyunun 6 seansı var ve ben sadece 3 seansına girdim. Çünkü açık söylemek gerekirse son boss'a zaten gelmiştim ve şansıma harbiden de iyi bir takım geldi. Ve son boss'u gördükten sonra tekrar oyuna devam edesim gelmedi. Oysaki 3 sene önceki Elden Ring Network testinin tüm seanslarını bayağı sömürmüştüm.
Ama bu sefer öyle bir durum ne yazık ki olmadı. Zaten oyunun içindeki neredeyse tüm bossların önceki bosslar olması da tekrardan bir run'ı tamamlama isteği doğurmadı bende. Bu oynadığım süreçte de sadece 2 tane farklı boss gördüm. Bir tanesi ilk günün sonunda çıkan bir boss'tu, diğeri de oyunun sonunda çıktı. Bilmiyorum daha fazla farklı boss var mı? O yüzden bir şey diyemeyeceğim ama ben 2 tanesiyle karşılaştım. Şahsen ikisi de kalite olarak çok da kaliteli bosslar değildi. Şunu diyeyim. Sonuçta bu bir network test. Erkenden oyun şöyle olmuş, böyle olmuş da demek istemiyorum. Ama bu network testteki düşüncelerim genel anlamda çok da olumlu değil. Belki çıkınca çok daha detaylı bir oyun olur. Ben de ona göre olumlu konuşurum zaten. Peki ben bu oyunu hiç mi beğenmedim? Hayır. Beğendiğim noktalar tabii ki de var. Bir kere zaten Elden Ring mekanikleri olduğu için oyun bir nebze sarıyor her türlü. Bir anda aldığınız silahların çeşitliliği de gayet yeterli. Bol bol silah değişimi yapabiliyorsunuz. Ayrıca oyunun bu testinde 4 tane farklı karakter vardı. İlk olarak normal Kılıç abi var, klasik. Yani ne çok hızlı ne çok yavaş. Savunma tarafı fena değil. İkinci olarak daha ağır olan ama kalkanla da korumayı sağlayabilen bir Şahin kardeşimiz var. Üçüncü olarak Büyücü abla var ve son olarak da daha hızlı ve atik saldırılar yapan ama silahı da küçük olan Bloodborne ablamız var. Evet, abla Bloodborne karakterine benziyor. Ne olur reis yap şu oyunu. Hadi be abi, hadi be. Hadi kardeşim ya. Hepsinin farklı iki özel hareketi var. Mesela Bloodborne abla sizi ve etrafınızdakileri görünmez yapabiliyor. Ya da Şahin abi kanatlarıyla uçup aşağıya ya hak deyip düşebiliyor. Bu detaylar güzel olmuş. Yeni mekanik olarak da artık karakterimiz daha hızlı koşabiliyor ve daha fazla zıplayabiliyor. Ama aslında düşündüğünüzde bu iki özellik de ana oyundaki atımız olan Torrent'in özellikleri aslında. Hatta belli yerlerde daha yüksek zıplamak için karakteriniz kendisi zıplıyor. Çünkü Torrent bu oyunda bulunmuyor. Çift zıplamada aslında bildiğiniz Torrent'ten gelme ya da Sekiro'daki duvarlara tırmanma özelliği de diyebiliriz. Yani aslında gördüğümüz şeyler ama yine de oyuna eklenmesi iyi olmuş. Onun dışında zaten Elden Ring'in direkt birebir aynısı. Hatta çok daha kalitesiz gibi hissettiriyor, ne yalan söyleyeyim. Haritanın kendisinde çok özel bir yanı yok. Ana oyundaki gibi kasmamışlar bana sorarsanız. Hatta çok da kasmamışlar direkt genel olarak. Bence bu oyun Miyazaki'nin yapacağı asıl oyun için birazcık cebi dolduralım oyunu ya. From Software gibi saygı duyduğum bir şirketin böyle bir işe yeltenmesi biraz üzdü. Çünkü cidden bir olmamışlık var oyunda. Ama bakalım oyunun tamamı bir çıksın. Belki de cidden içinde çeşitli bossların bulunduğu ve döngünün de eğlenceli olduğu bir oyun yaparlar. Umarım da öyle olur zaten. Bekleyip göreceğiz. Asıl Miyazaki'nin yapacağı oyunu görmek beni daha çok heyecanlandırıyor. Az önce dediğim gibi zaten bu oyunda reis çalışmıyor. Ki bayağı da belli çalışmadığı, Miyazaki Reis'in böyle bir oyun yapacağını hiç zannetmiyorum. Ama o oyun çıkana kadar çıtır çerez bir alternatif olarak oynanabilir gibi. Hayırlısı. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup beğenirseniz sarar bayağı. Bir de üstüne yorum da atarsanız tadından yenmez. Hoşçakalın. Aha vurdum. Hadi ya. Zamanım bitti. Neyse bundan iyi kapak olur.